Merhaba arkadaşlar. Çizgi Molası'na hoş geldiniz. Ben Onur. Bu video serisinde her ay size okuduğum çizgi romanlardan bahsedeceğim. Türkçe olsun, İngilizce olsun. Bu ay pek çok Türkçe cilt okudum. Yeni videolardan da haberdar olmak için şimdiden lütfen aşağıdaki abone ol ve beğen tuşlarına tıklamayı unutmayın. Ultimate Evreni Başlangıç. Türkçe ciltlerden Arka Bahçenin bastığı. Hem Hickman'ın yazdıklarını merak ediyordum. Okumak istiyorum. Yazdığı seriler elimde var. Bunları aslında kendime 2026'ya hedef olarak koyuyorum. Ben bu ciltle başlamış oldum. Yeni Ultimate Evreninin başlangıcı. Orijinal adı İngilizce Ultimate Invasion olarak geçiyor. Evet, burada gerçekten de nasıl kurulduğunu öğreniyoruz. Yeni Ultimate Evreninin. Daha önceden zaten Marvel'ın bir Ultimate Evreni vardı. 2000'lerin başında eski Ultimate Evrenini yeni okuyuculara çekmek için, biraz daha böyle karakterlerin orijinlerini daha modernize etmek için yaptıkları bir girişimdi. Çok da tutmuştu en başında en azından. Sonra biraz tabii ilgi azaldıkça Marvel'da bir süre sonra sonlandırma kararına varmıştı. Hickman Marvel'a geri dönmüş oldu bu seriyle beraber. Bu Ultimate Evreni'nin kuruluşunu anlatıyor ama çok fazla spoiler vermeyeceğim. Bir grup paralı askerin Blackguard hapishanesine gittiğini görüyoruz. Aslında Maker'ı kurtarmak gibi bir misyonlarının olduğunu görüyoruz ve Maker serbest kalıyor. Maker kim derseniz eski Ultimate evrenindeki Reed Richards. Fantastic 4'ten ayrılıp kötü bir karakter olduktan sonra kendisine Maker adını veriyor. Burada da Maker'ın yani çok zeki olduğu kadar da tehlikeli bir karakter ve kaçtığını görüyoruz. Tabii ki bu durum üzerine Illuminati üyeleri toplanıyor. Acaba Maker ne yapmak istiyor diye planlarını çözmeye çalışıyorlar. Bir kere arkada peki Miles Morales Maker'ın planlarında nasıl bir rol oynuyor demiş ama bu ciltte çok bir rol oynamıyor. Yani şöyle bir görüyoruz kendisini. Örümcek Adam Miles Morales, o da eski Ultimate evreninden aslında. Kendisini çok az bir yerde görüyoruz bu ciltte. Maker başka bir tabii çoklu evrenler içerisinde başka bir evrene geçiş yapıyor ve orada kahramanların var olmasını engelliyor. Bildiğimiz kahramanlar artık bu evrende ya hiç güçlerini kazanamamış oluyorlar ya da pasifize edilmiş oluyorlar. Ve yeni bir dünya düzeni kuruyor. Kendisinin başta olduğu bir dünya düzeni kuruyor. Sonrasında ise devreye Stark giriyor. Howard Stark, Tony Stark'ın babası aslında. O burada sağ olduğunu görüyoruz ve Howard Stark'ın gözünden olayları görüyoruz. Bu yeni düzenin, yeni Ultimate evreninde nasıl kurulduğunu anlıyoruz. Maker Howard Stark'tan bir şeyler istiyor. Howard Stark da dünyanın nasıl işlediğini, bu komplo teorisi gibi olayları keşfediyor. Çok enteresan bir detay da bu evrenin Reed Richards'ı gördüğünüz gibi Doktor Doom gibi bir maskeye sahip. Ve ilginç bir karakter gerçekten. Çizimler çok güzel. Bayağı başlardan göstereyim size. Böyle. Yani hamur baskı ama kalitesi fena değil. Bunu evet tavsiye ederim. Yakında incelemesi gelebilir bu arada bunun. Yeni Ultimate evrenine giriş yapmak istedim. Bu arada işte şu an Ultimate Spider-Man basıldı. Şimdi konuşacağım cilt olan Ultimate X-Men de basıldı. Yavaş yavaş basılacak gibi duruyor bu yeni Ultimate evreniyle ilgili ciltler. Bundan sonra diğer ciltler için de eğer inceleme videosu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Bunun ardından da Ultimate X-Men okudum. İlla okumanız gerekiyor mu buna okumak için diğerini? Aslında o kadar değil. Bu cilt bence sanatsal yönüyle daha öne çıkan bir cilt. Peach Momoko ünlü bir kapak çizeri, ünlü bir çizer. Çizimler mangavari bir tarzda. Ama ben çizimleri oldukça beğendim. Zaten asıl merak etmemin sebebi bildiğimiz X-Men'den çok farklı arkadaşlar. Yani bu hani X-Men'e giriş yapmak için bunu okuyayım derseniz yanlış yapmış olursunuz. Ama farklı bir yorumla hani farklı bir hikaye okumak istiyorum derseniz buna bir göz atabilirsiniz. Ben özellikle çizimlerde çok beğendim. Sulu boya tarzı bir renklendirme var. Kuşe basılmış. Renkler oldukça güzel görünüyor. İçeride bu kapak resimlerini de koymuşlar. Birkaç tanesini göstereyim size. Böyle çok tatlı, çok şeker ama biraz tabii hikayede gerilim de var. Daha gerilimli var tabii. Yani Japon kültürüne ait çok fazla öğe var. Bu sayıların sonunda mesela böyle bir sayfa eklemişler. Buradaki detaylardan bahsediyor zaten. Japon kültürüne ait detaylardan. Bu tabii zenginleştirmiş cildi. Eğer böyle bu tarz çizimlere, bu tarz sanat tarzına ve
farklı yaklaşımlara açıksanız, özellikle hani bizde çok manga basılıyor ama böyle renkli manga pek yok tabii ki. Siyah beyaz böyle kuşe ve gayet renkli bir şekilde basılmıyorlar. Ama gördüğünüz gibi çok canlı, güzel bir cilt. Yani özellikle o tarz şeylere ilginiz varsa bir göz atabilirsiniz bence. Fena değildi. Ama tabii X-Men başlangıç için tavsiye ediyor muyum? Etmiyorum. Başka ayrı bir şey bu yani. Bambaşka bir şey yani. Hani ona göre düşünün. Evet, şimdi DC tarafında da aslında eski bir hikaye. All Star Superman. Ben arkadaşlar Superman karakterini çok eskiden beri çok ısınabilmiş değilim aslında, itiraf etmek gerekirse. Yeni Superman filmini de izledim. Beğendim mi? Fena değildi. Ancak yani karakterizasyon olarak çok Superman'i orada filmdeki karakteri sanki iyi yansıtamamışlar gibi geldi. Yönetmen istediği gibi yansıtmış gibi geldi. Yoksa tabii ki film heyecanlıydı. Çok güzel böyle çizgi roman bizim kitleyi mutlu edecek şeyler vardı tabii ki. Burada Grant Morrison yazar. Frank Quitely çizer. Bu ekip daha önce mesela New X-Men hazırladılar. Batman and Robin serisinde çalıştılar. Yani aslında birlikte çalışmayı seven bir ikili diyebiliriz. Ve Grant Morrison'ın yazım tarzını da ben Batman'in serisinden biraz okumuştum ve sevmiştim. Çok ünlü bir yazar. Fiyatı da çok uygundu. Kalın bir cilt. Bu 12 sayıdan oluşuyor. Gerçekten de hani Superman deyince okunması gereken ciltlerden olarak bahsediliyor ve bu filme de ilham verdiği söyleniyor. Beğendim. Yani bana açıkçası Superman'i sevdirebildi bu cilt. Frank Quitely'nin çizimleri bana değişik geliyordu. Yani ilk başta çok ısınamamıştım ama okudukça beğendim. Çok böyle organik bir tarzı var. Grant Morrison'ın yazım tarzı da biraz daha böyle Silver Age'e göz kırpan bir tarz. Bu 12 sayıda aslında çok farklı öyküler var içerisinde ama hani genel bir tema da var. Aynı zamanda bu bir Black Label cildi. Yani ana evrenin devamlılığı içerisinde değil. Superman'in son zamanlarını anlatıyor. Clark Kent burada çok böyle sakar bir karakter olarak resmedilmiş ve bu da hoşuma gitti benim. Yani burada çok değişik hikayeler var. Mesela Superman Lois Lane'i Yalnızlık Kalesi'ne götürüyor. Bazı işte sırlarından bahsediyor ve bir günlüğüne mesela süper kadın olmasını sağlıyor. O da onun gibi Superman gibi güçlere sahip oluyor. Enteresandı bu hikaye. İçinde çok değişik hikayeler var yani. Çok kısa kısa bahsedeyim. Lex Luthor da bayağı bir önemli bir yere sahip bu hikayede. Baş düşman olarak Superman'in. Jonathan Kent'le bir hikaye vardı. Bu bayağı dokunaklı ve güzel bir twist vardı bu hikayede. Ben bu hikayeyi çok sevdim. Jonathan Kent Superman'in babası biliyorsunuz. Yani Clark Kent'in babası. Bunun dışında Bizarro World hikayesi vardı. Burada da bir Zbarro diye bir karakter var. İsmi biraz değişik ama çok ilginçti. Yani burada çünkü bu dünyada Bizarro dünyası. Buradaki karakterler zeki değiller ve söylediklerinin tersi şeklinde konuşuyorlar. Superman de onlara anlaşmak için, laf anlatabilmek için söylemek istediğinin tam tersi şeklinde cümleler kuruyor ve okurken böyle biraz zorlanıyorsunuz. Bizler sizi zorluyor ama enteresan olmuş yani. Bayağı keyifliydi. Ve en sonunda da tabii Lex Luthor'la yüzleşiyor. Superman'i bana sevdirdi bu cilt. Tabii sizi değişik düşüncelere, değişik duygulara sevk eden hikayeler var içerisinde. Ben sevdim açıkçası. Biraz postmodern, hem eski tarzda hem biraz daha modernize edilmiş bir tarzı var Grant Morrison'ın. Mitolojiden işte Superman'in ölmeden önce aslında gerçekleştirmesi gereken 12 iş var. Biraz da bunun üzerine ilerliyor hikaye ve tavsiye ederim. GBC bu sene bayağı güzel şeyler bastı arkadaşlar Batman'le ilgili. Batman Failsafe'i bastı mesela. Biraz da FOMO olaraktan sert kapağını aldım. Yani çünkü piyasada kalmıyor. Sanırım yayıncının sayfasında kalmadı bu sert kapaktan. Ve şöyle şömizini çıkarınca da sıvaması çok güzel. Bunu şöyle göstereyim size. Bu Chip Starsky'nin yazdığı bir eser. Çizer de Jorge Jimenez. Bu şu an devam eden Matt Fraction'ın serisinden önceki seri. Chip Starsky'nin serisinin başlangıç cildi, ilk cildi. Tabii Batman gününde bastı bunu GBC ve başlangıçta çok güzel gidiyordu. Yani nasıl anlatayım size bilmiyorum. Başlangıçta bayağı dedim ki vay be ben ne okuyorum yani. Jorge Jimenez'in çizimleri çok güzel. İlk sayılar çok iyi gidiyordu.
Bu da bir penguenle karşılaşması var. Orada bir plot twist var. Başlarına bir şeyler geliyor. Batman'e bir komplo kuruluyor. Sonra da Failsafe devreye giriyor. Failsafe, bu görmüş olduğunuz android tarzı bir robot aslında. Batman'in kendisi için düzenlediği bir acil durum önlemi gibi düşünebilirsiniz. Daha önceden Tower of Babel hikayesinde diğer Justice League üyeleri için her biri için birer acil durum planı düzenlemiş Batman. Kontrolden çıktıklarında onları nasıl durdurabilirim? Kendisi için acil durum planı var mı? Hani özellikle Superman bu soruyla geliyor Batman'e. Burada da onu görüyoruz. Bu da varmış yani. Burada da Batman'in bir alternatif kişiliği, alt kişiliği var. Zur-En-Arr diye. Bu aslında Grant Morrison'ın Batman hikayesinde var. Bu önceki Batman runlarından aslında pek çok şey kullanmış Chip Zdarsky. Bir yere kadar çok heyecanlı gidiyor. Yani acayip aksiyon var. Bat Family devreye giriyor. Diğer işte DC kahramanları devreye giriyor. Çok heyecanlı bir hikaye var. Zaten Jorge Jimenez'in çizimleri çok güzel. Ama ortalardan sonra yormaya başladı yani beni açıkçası. Sürekli aksiyon, sürekli durup durmadan bu fail-safe hikayesi ama sonra da pat diye bitiverdi. Daha iyi işlenebilirdi bu hikaye diye düşünüyorum. Bu konuda biraz eleştirilerim var. Son kısımlarında artık bir Catwoman hikayesine geçiş yapıyoruz. Burada bir sanırım 3 sayı sürüyor. Burada işte Penguin'le ilgili önceki hikayedeki bağlantıyı biraz devam ettiriyor. Ama Batman yok burada. Ondan sonra da bir Joker hikayesi var. Aslında bu Joker'den ziyade biraz daha bu Zur-En-Arr'la ilgili bir hikaye. Ya bu hikayeyi de sevdim aslında. Ama ben bunları okurken açıkçası o Failsafe'in devamını beklerken böyle farklı hikayeler okumaya başlayınca dedim ne oluyoruz, ne alaka yani. Ama özellikle bu son hikayeyi de sevdim. Bu Zur-En-Arr karakteriyle ilgili bu konunun işlenişi güzeldi. Daha farklı bir çizim tarzı var burada. Farklı bir çizer var. Eleştirilerim var. Ama en azından çizimler vesaire gerçekten çok güzel. Evet, Batman Failsafe. İncelemesine belki bakarız bunun da kanalda. Batman Detective Comics 1000. Bunu da JBC'nin bu sene bastığı Batman ciltlerinden ve bulmuşken sert kapak aldım. Bunun sert kapak almanın bir avantajı da biraz daha arkada kapak galerisi var, ekstraları var. Ekstra bir iki hikayesi varmış diye duydum. Yani kapak galerisi özellikle çok güzel. Batman Dedektif Comics'in 1000. sayısı için özel bir şey yapmışlar. Yani pek çok Batman yaratıcısı büyük isimler aslında Batman yazarları olarak, çizerleri olarak. Her birinin burada kısa kısa hikayesi var antoloji şeklinde. Özellikle Jim Lee çizimlerini tekrar görmek beni mutlu etti. Yani ben Jim Lee hayranı olarak. Çok güzel çizimlerin olduğu paneller var. Ama tabii bu tek bir hikaye değil. Küçük küçük hikayeler ve bazıları bayağı iyiydi bu hikayelerin. Ama tabii günün sonunda biraz ağzınıza bal çalınmış gibi oluyor. Devamı çok gelmiyor. Başka bir hikayeye geçiyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde bitirdim ben bu cildi de. Kısa kısa hikayeler olduğu için hani okuyup bırakıp tekrar sonradan devam edebiliyorsunuz çok rahat şekilde. Şu paneli de göstereyim size. Çok güzel gerçekten. Ne yapabilirsiniz? Hani biraz daha Batman yazarlarını, çizerlerini tanımak için kullanabilirsiniz. Sonra da işte burada ne hoşunuza gittiyse mesela ben bu yazarın hikayesini okuyayım. Bu çizer kimmiş, neler çizmiş diye bakıp da mesela oradan bir yol alabilirsiniz yani kendinize. O açıdan güzel bir eser. Tabii daha önce Batman'in belli okunması gereken ciltlerine bakın. Ondan sonra belki buna da göz atabilirsiniz. Güzel yani. Evet tabii Batman klasikleri okunması gerekenler demişken JVC aynı zamanda ailede bir ölüm bastı Batman. Ancak şöyle bir şey oldu. Yani ben bunu İngilizce sipariş etmiştim. Yani artık insanlar yıllardır bunun basılmasını bekliyor JVC'den. Artık ümidi kesmişlerdi. Ve bir anda JVC bunu basıverdi yani sene sonuna doğru. Ama ben çoktan İngilizcesinin siparişini vermiştim. Ve artık İngilizce bir Death in the Family sahibiyim. Ailede bir ölüm. Tabii ki aynı içerik. Sadece bu deluxe boy yani boyu bir tık daha uzun. Aslında iki seri gibi böyle iki hikayenin bir araya gelmiş şekli. Birincisi A Death in the Family. Arkadaşlar bu Batman'in ikinci Robin'i olan Jason Todd'un
hikayesini ve sonunu anlatıyor. Batman için çok trajik bir hikaye. Aynı zamanda Jason Todd Robin için. Zaten yani baştan beri bu Jason Todd çok trajik bir karakter. Ailesini kaybetmiş ama annesini kaybettiğini düşünüyor. Halbuki annesinin sonradan burada yaşadığını öğreniyor ve bunu araştırmak istiyor ama Batman artık yani Jason Todd'un Robin olması, yani Robin olabileceğinden şüpheli. Artık bırakmasını istiyor bu görevini. Jason Todd tabii buna çok içerliyor. Bu hikayede Orta Doğu ile ilgili kısımlar vardı. Çok klasik, çok sevilen bir hikaye. Çok klasik tarzda Batman çizimleri var. Siz seviyorsanız bu tarz tatmin edecektir. Yani bu hikayede aslında Orta Doğu kısımları beni çok açmadı. Ama sonunda bu Joker'le ilgili muhabbetler güzeldi. Meydana gelen trajediden sonraki kısımları diyorum. İkinci bir hikaye var arkada. İkinci bir seri gibi düşünün. Bu ikinci hikayenin adı da İngilizce adı A Lonely Place of Dying. Türkçe adı da sanırım Ölmek için Yalnız Bir Yer. Ben bu hikayeyi aslında daha çok sevdim arkadaşlar. Yani bu hikayede anlattığı şey de üçüncü Robin. Yani Tim Drake'in ortaya çıkışı. Bu hikayeyi de yazan Marv Wolfman. Bu sefer Two-Face var Joker yerine. Bu hikayenin yazımı, işlenişi benim daha çok hoşuma gitti. Sonunda da daha pozitif bir şekilde bitiyor ve cildi çok güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu bize yeni Robin olan Tim Drake'i sevdiriyor. Söylemeyi unutuyordum. Bu hikayede aynı zamanda Dick Grayson'ı da görüyoruz. Yani Nightwing incelememi belki görmüşsünüzdür kanalda. Nightwing'in Işığa Doğru cildi yayınlandı. Artık bir Nightwing serisi de var. Türkçe basılmış. Burada Nightwing'i de görüyoruz. İşte gençken ailesiyle birlikte çalıştıkları bu sirke gittiği bir sayı var arada. Bu da çok güzeldi ve bu hikayenin sevdiğim bir taraflarından biri de hani Batman'le Two-Face sürekli birbirlerinin düşüncelerini, birbirlerinin ne düşüneceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Ona göre plan yapmaya çalışıyorlar. Her adımda işte Batman ne yapar acaba diye düşünürken Batman de acaba Two-Face ne yapar diye düşünüyor ve yani akıllıca yazılmış bir sayı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle işte karakterlerin düşüncelerine, duygularına biraz daha inince ben daha çok hoşuma gidiyor hikayeler. Evet, Batman için mutlaka okunması gerekenlerden Ailede Bir Ölüm, A Death in the Family. Türkçe ciltler bu kadar. Eğer aralarından inceleme videosu çekmemi istedikleriniz varsa yorumlara yazın. Sonraki yayınlar için de mutlaka takipte kalın. Abone olun, işte zili açın. Böyle haftada yakın bir sıklığa ulaştırmaya çalışacağım kanalı. Daha güzel içerikler size sunmak için uğraşacağım. O yüzden mutlaka abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve siz de yoğun gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.